Hepiniz hoş geldiniz. Manisa'dayız ve Manisa şehrimizi fetheden ve Manisa merkezli Saruhanoğulları Devleti'ni kuran Saruhan Bey'in kabrindeyiz. Bu sunuşu özellikle buradan yapmayı arzu ettim. Çünkü büyük bir heyecan içerisindeyiz. Hazırsanız sizi çok özel bir yere götüreceğim. Bakın ben Manisalıyım. Bizzat Manisa şehir merkezinde doğmuş bir tarihçiyim ve Manisa merkezde yıllarca eğitim gördüm. Bir tane öğretmenimiz bizi elimizden tutup da Manisa'da, gençler bakın şu önümüzdeki alan buralar Manisa Sarayı'ydı. Fatih Sultan Mehmet burada eğitim gördü demedi. Çünkü hiçbiri bilmiyordu. Bir tanesi elimizden tutup bizi Manisa Kalesi'nin oraya götürmedi. Bakın bu kale şöyle alındı. Bu kalenin önündeki şu gördüğünüz yıkıntı var ya, bu yıkıntı Manisa'nın ilk camisiydi demedi. Çünkü hiçbirisi bunu bilmiyordu. Biz artık bunları bilmek istiyoruz. Başta Manisalılar olmak üzere bütün bir Türkiye bunu öğrenmek istiyoruz. Türkiye'de özellikle Manisa'da son yıllarda çok güzel şeyler oluyor. Bir, Fatih Sultan Mehmet'in Manisa Sarayı'nda kalırken yaptırdığı Fatih Kulesi ayağa kaldırılıyor. İshak Bey'in, Saruhan Bey'in torununun yaptırdığı o muhteşem çift avlulu Manisa Ulu Camii 10 yıldır restore ediliyordu, yeni açıldı. Ama bugün sizi buraya getirmemin asıl sebebi bunlar değil. Birazdan sizinle bakın şu yokuşu görüyor musunuz? Buradan yukarı doğru tırmanacağız. En yukarıda şehrin artık bitti dediğiniz yerde bizi bir kale karşılayacak. Romalılardan Saruhan Bey'in 1313 yılında fethettiği kale. Ve kale iki bölümden oluşuyor. Bir iç kale, bir dış kale. Dış kalenin içinde Saruhan Bey'in kaleyi fetihten sonra yaptırdığı bir fetih mescidi var. Saruhan Bey Mescidi. Şimdi sizi oraya götüreceğim. Yıkılmıştı. Yıllar önce yıkılmış. Üzerinde tonla toprak vardı. Toprak açıldı. Mescidin yarı duvarları ortaya çıkarıldı. Eski gravürleri, resimleri bulunmaya çalışıldı. Bir tane yıkılmadan evvel kubbeli resmi bulundu. Rölevesi alındı ve rekonstrüksiyon yani tamamlama başladı. Şimdi oraya gideceğiz. Olmayan kubbesi bile örülmeye başladı. Az sonra sizi o kubbenin tepesine kadar çıkaracak Saruhan Bey'i size orada anlatacağım. Unutmayın, kale mescitleri çok önemlidir. Bugün Divriği Ulu Cami'nin hemen üstündeki Divriği Kalesi'nin kale mescidi. Erzurum'un iç kale içinde bulunan iç kale mescidi ve Manisa Kalesi'nin kale mescidi. Artık ders kitaplarında sanat tarihi öğrencilerine kale mescitleri anlatılırken Saruhan Bey'in mescidi de anlatılacak. Daha inşaat bitmedi. Yarı halde ama gidecek yerinde bizzat bunları takip edeceğiz. Hazırsanız oraya doğru geçiyoruz. Hele şükür geldik. Az önce Saruhan Bey'in türbesinin önünden başladığımız yürüyüşte artık buradayız. Bir gün buraya gelmelisiniz. Mükemmel bir manzara. Şimdi göstereceğim size manzarayı. Bütün Manisa ayaklarınızın altına ama sabah gelin. Sabah tenha böyle kimselerin gelmediği bir anda gelin. Burada oturun ve şu muhteşem tarihi Manisa'nın tadını çıkarmaya çalışın. Burada niye durduk? Arkamdaki eseri görüyor musunuz? İşte bu heyecanı size yaşatmak için buradayım. Birazdan kıymetli kameramanım Hüseyin Bey, ki kendisi de kıymetli bir coğrafyacı. Onunla beraber buradan tırmanacağız yukarı doğru. Kaleyi görüyor musunuz arkamdaki? Manisa Kalesi'nin kalıntıları var. Oraya çıkacağız. Hem size Manisa Kalesi'nin dış kısmını hem iç kısmını hem de Saruhan Bey'in yaptırdığı Manisa'da ilk Müslüman Türk eseri Fetih Mescidi, Manisa Kale Mescidi'ni görmüş olacaksınız. Ama öncesinde şu manzarayı bir göstereyim. İnsan buraya gelir ve şu manzarayı görmez hakikaten olmaz. Aslında buraya geldiğiniz zaman tabii arabanızla geliyorsunuz. Araba Manisa Karaköy'den şöyle bir kavis çiziyor. Ağlayan Kaya var, Niobe. Niobe'den buraya doğru dönüyor. İşte o tam Niobe'nin bulunduğu o kısımda Saruhan Bey dönemine tarihlenen Revak Sultan Türbesi var. Şu altımızdaki Manisa Ulu Camii'yi yaptıran Saruhan Bey'in torunu İshak Bey'in
hanımı Gülgün Hatun'un mescidi ve hamamı var. 7 Kızlar Türbesi var ki o da Saruhan Bey dönemine tarihleniyor. Belki de Osmanlı'da kadınlara özel bir tekkeydi orası, bilmiyoruz. O bölge onun türbe kısmı kalmış. Yani eski Manisa, en eski Manisa burası. Saruhan Bey 1313 tarihinde şu gördüğümüz kaleyi fethetmiş. Kale mescidini inşa etmiş ve ondan sonra oradan adım adım şehri aşağı doğru indirmiş. İshak Bey dönemi, Torun döneminde buralara inilmiş. Osmanlı döneminde ise iyice aşağı inilerek, bakın 2. Bayezid'in hanımı Hüsnü Şah Hatun'un Hatuniye Külliyesi, Kanuni'nin eşi Gülfem Hatun'un mescidi, Fatih Sultan Mehmet'in ders gördüğü hocalara ait bir takım camiler, medreseler, tekkeler, şu gördüğünüz alan Manisa Şehzade Sarayı bölgesi imiş. Şimdi hazırsak kaleye tırmanmaya başlıyoruz. Hadi buyurun. Vallahi bu tırmanışta siz rahatsınız. Neden? Oturduğunuz yerden biz burada dağa tırmanıyoruz. Gerçi kameramanım daha sıkıntıda. Yazık, o elinde kameralarla tırmanmaya çalışıyor. Huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum kendisine. Hadi devam. Ya bakın, buralar yıllarca Manisa'nın varoşuydu. Şu an tırmandığım bu yerde yüzlerce şişe kırığı var. Bak, binlerce şişe kırığı var. Belki onlarca şişe var. Yani millet gelip içiyordu buralarda. Bak Allah korusun, şuna bak. Şuna bir ayağıyla bassa. Her marka şarap, viski bulunur. Bu ne ya? Hakikaten çok kötü ya. Burası ben bu şişeleri hayatımda ilk kez görüyorum ya. Ne şişeler, ne sigara paketleri dolu. Ya şimdi bilmiyorlar. Öğretmemişler. Bilmeyince geliyor buraya. Burası Manisa'nın kurulduğu coğrafya ya. Manisa'nın kurulduğu coğrafya burası yani. Ve etraf türbelerle, camilerle, tekkelerle dolu. Böyle bir yer burası. Bakın, Manisa Kalesi buradan başlıyor. Cam kırıklarına dikkat edelim. Buralarda da var bayağı bir. Şimdi bakın. Manisa Kalesi'nin altındayız. Kale şuradan böyle geliyor. Buradan bu şekilde geliyor. Manisa Kalesi. Buradan böyle geliyor. Bakın tam burada bir burç var. Kocaman bir burç. Burçtan şöyle mescidin altından devam ediyor Manisa Kalesi. Ve oradan yukarı çıkıyor. Bu parmağımla sınırlarını çizdiğim Manisa'nın dış kalesi. Bir de onun içinde bir iç çeper var, iç kale var. Size bugün göstereceğim mescit Manisa'nın dış kalesinde. Hatta kale ortadan yıkılmış. Kalenin içinden bugün araba yolu geçiyor. Onu da göstereyim. Mesela şu burç yıkılacak. Bunun acilen tamir edilmesi lazım. Acilen. Şöyle gidelim. Aman kaymayalım. Buralar biraz kayıyor. Evet. Ve işte karşımızda Saruhan Bey'in Fethi Mescidi. Şükürler olsun. Yani yıllardır biz bu anı görmek istedik.
Hep bunun hayalini kurduk. Bu restorasyonu bize gösteren kıymetli yetkililere sonsuz teşekkürler. Manisa Valimiz olsun, Şehzadeler Belediyesi olsun, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Turizm Bakanlığı. Vallahi helal olsun. Yani cesaret lazım bazen. Memur var diyor ki ama ne uğraşacağım diyor. Niye başım ağrısın diyor. Otururum, maaşımı alırım, rutin işlerimi yaparım diyor. Ama memur var, Vali Bey de bir memur nihayetinde. Ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda. Memur var, gözünü karartıyor. Kim ne derse desin ben bu işe uğraşacağım diyor. Şu mescidi yaparken bir savaş verdiler. Anlatacağım şimdi size. Yok arkadaş biz bu işe girmezdik dersiniz. Buyurun. Bakın. Gördünüz mü? Kale böyle geliyor. Bakın kale böyle geliyor. Ya şunları ayağa kaldıralım ya. Bakın kaleyi olduğu gibi yeniden yapın demiyorum. Ama bazı yerler var ki kurtarılabilir. Şu burç mesela. Arkasındaki duvar. Yani bu mesela yıkılmadan yeniden ayağa kaldırılmalı. Parça parça. Şu arkamdaki kısım buralar. Bakın buradan böyle geliyor. Kale duvarı. Buradan bu şekilde geliyor. Bakın şu an kalenin dışındayız. Kalenin dışındayız. Bu duvar buradan böyle gelip burayla birleşiyormuş. Ve şu an kalenin içine girdik. Kalenin içine girdik. Artık Manisa'nın dış kalesinin içerisindeyiz. Allah'ım mescit. Kubbe örülüyor ya şu an. Yazılmakta olan bir tarihe şahit oluyorsunuz. Kubbe örülüyor. Hakikaten çocuklar gibi şenim şu an. Ne güzel ya. Çok isterim. Türkiye'nin dört bir yanında öksüz, yetim, bunun gibi nice önemli eser var. Boynu bükük, yok olmaya yüz tutmuş. Keşke her yerel yönetim bu eserlere sahip çıksa, gözünü kararsa. Bakın göstereyim size. Şehzadeler Belediyesi'ni burada ayrıca kutluyorum. Şimdi bakın Manisa'da Yunus Emre Belediyesi var. Onlar da çok güzel işler yapıyorlar ama onlar yeni Manisa'dalar. Gıcır gıcır bomboş topraklara asfaltı dök, yol şeritlerini yap, lambaları koy, binalar gıcır gıcır. Onların işi kolay, rahat. Ama şehzadelerin işi zor çünkü eski Manisa'dalar. Eline attığı her şey dökülüyor. Eline attığı her yerden 10 tane ses çıkıyor. 10 tane tapu sahibi ses çıkarıyor. Bana dokunma, beni elleme. Ne yapsın bu adam? İşi zor. Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı kuleye dokunacak. Dokunduğu anda 10 kişi bir dakika burası benim diyor. Nasıl yapacaksın? Hakikaten işleri zor. Yani ben istemezdim şahsen Şehzadeler Belediye Başkanı olmak. Manisa İl Kültür Müdürlüğü'nde vazifeli olmak. Zor. Adamın başını yakarlar. Senin dokunduğun yerin sahibi tepeden birinin arkadaşı çıkar. Yararsın. Ama bunu göze aldılar ve tarihe geçtiler. Bakın ben değil yıllarca buraya giren herkes Allah milyon kere razı olsun diyecek onlara. Şu esere cesaret ettiniz diye. Evet. Bakın işte böyle olacak. Yalçın Manisa Dağları. Manisa Dağları'nın önünde aslında burası kalenin içi. Kale surları böyle geliyor buradan gidiyor. İşte Saruhan Bey'in yaptırdığı Fetih Mescidi'nin bitmiş halini görüyorsunuz. Daha bitmedi şu an restore ediliyor. Hemen yanında tarihi çeşmesi var. Çeşme o da duruyor. Onu da göreceksiniz bakın şimdi. Ve bu şekilde bir restorasyon. Her yer tarih, her yer. Bakın bunlar eski tuğlaları. Gördünüz mü? Bunları tek tek topluyorlar, bir araya getiriyorlar. Yapının içinde acaba değerlendirebilir miyiz diye. Bunlar çok önemli. Hadi şimdi geçelim. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Tarih yazıyorsunuz, tarih. Yazın babam yazın. Kolay gelsin. Sağ olasın. Hemen şöyle devam. Şimdi şurada bir duralım. Tam şurada kameramanım düşme sakın ha. Of. Az önce Saruhan Bey'in kabrinin başındaydık ya. Türbesi vardı. Türbenin önünde dikkat ettiniz mi? Türbenin giriş kapısı eyvanlıydı. Ne demek eyvanlı? Eyvan demek 3 tarafı kapalı, bir tarafı açık olan mimari yapıya eyvan denilir. Eyvanlı giriş kapısı olan bir türbesi vardı Saruhan Bey'in hemen aşağıda. Ve şimdi mescide geliyoruz. Aynen Saruhan Bey'in türbesinin giriş kapısının eyvanı gibi mescidi de eyvanlı. Burada gördüğünüz gibi bir kemer var. Eyvan yani. Ve dışa doğru bir taşma söz konusu.
Aynı taşma içeride de söz konusu. Yani hakikaten çok muhteşem. Şöyle alayım sizi. Şimdi ben bir Manisalı olarak buranın eski hallerini biliyorum. Buranın yan tarafı şarapçı yatağıydı. Burası da çaput bağlayanların yatağıydı. Çaput bağlayanlar, taş yapıştıranlar, bir görseniz yani adak adayanlar. Yani iki taraf yan yana içki şişelerini gördünüz. Ya bu kadar mı dip dibe iç olur yani? Ama tabii ikisinin de batıl yönleri vardı, anlatacağım. Hem sanatları hem tarihi anlatayım size. Kubbe örülüyor. Restorasyon büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Tabii ki bu restorasyon yapılırken tırnak kadar yere ne koyacağız, ne yapacağız, nasıl bir malzeme yerleştireceğiz. Bunların hepsi kuruldan geçiyor. Yoksa mümkün değil. Kimse kafasına göre burada bir şey yapamaz. Mesela burada hiç çimento kullanılmıyor. Duvarlarda hiç çimento yok. Sadece kireç, kum ya da belli yerlerde horasan harcı yapmaya çalışıyorlar. Karşımızda mihrabı görüyorsunuz. Mihrap orijinal. Yani bu mescit tarihi içinde yıkılmış maalesef. Bu eski Manisa aşağı göçüp de buralar boş kalınca Manisa'nın da geçirdiği bir takım depremler, yangınlar, istilalar bu şehrin özellikle bu kısmını kullanılamaz hale getirmiş. Yukarıdan toprak inmiş aşağı ve Saruhan Bey'in yaptırdığı 1313 yılında yaptırdığı Fetih Mescidi'nin Manisa Kale Mescidi'nin yarısı yıkılmış. Kubbe kısmı tamamen yıkılmış. Bakın şu karşısı kıble duvarı. Kıble duvarı orijinal duruyor. Mihrap tepesine kadar orijinaldi. Ama biz buraya Manisalılar geldiğimiz zaman şu mihrap kemerini görüyorduk. Kemerden şöyle bir iki karış altını görüyorduk. Onun altını hiç görmüyorduk. Oradan itibaren ta buraya kadar bir toprak örgüsü vardı. Kıble duvarının bir kısmı şuraya kadar geliyordu, gözüküyordu. Sonra burası yine yıkıktı. Kıble duvarının burası şuradan şuraya kadar vardı. Buradan buraya yine yıkıktı ve tamamen toprak altındaydı. Bunun dışında kenarlarda görüyorsunuz Türk üçgenlerini. Yukarıda konik bir külah var. Tam ortada bulunan bir külah. Bakın çok ilginçtir. Türklerin dünyada inşa ettiği merkezi planlı kubbeli ilk cami Karahanlar döneminde yapılmıştır. Semerkant'la Buhara arasında Hazardegoron Camii'dir. O cami bunun aynısının birazcık daha geniş plan şemasına sahip. 4 duvardır. Ortada kubbe küçüktür. Duvardan kubbeye doğru geçiş sağlayan tonozlar vardır. Sonra ortada kubbe vardır. Onun bir benzeri Danışment Ahmet Gazi'nin Tokat'ta yaptırdığı Garipler Camii'dir. Saruhan Bey de onların çağdaşı. O da Manisa'ya gelmiş. Onlardan bir süre sonra onun bir benzerini, bir küçük benzerini yapmış. Çünkü dış duvarlar geniş ama kubbeyi o büyüklükte yapamadığı için küçük yapıp arada geçişlerle bunu vermeye çalışmış. Tabii işin en acı, trajikomik yanını söyleyeyim mi size? Bu yıkıntı vaziyette duran bu caminin tam ortasında burada bir zeytin ağacı vardı ve zeytin ağacının yanında bu cami yıkıntısının oluşturduğu böyle bir mezbele vardı. Halk oraya Hacetdede diye isim takmıştı. Yani baktığınız zaman mezara benzemiyor. Hiçbir şeye benzemiyor. Ama halk arasında bu öyle bir yayılmış. Özellikle Hıdrellez döneminde yüzlerce insan buraya geliyordu. Bakın bir Manisalı olarak söylüyorum. Ve buraya geldiklerinde çaput bağlayanlar, taş yapıştıranlar. Ya bakın bunları ben utanarak söylüyorum. Kiremit parçalarını getiriyorlardı. Tükrüklerini kiremit parçasına bulaştırıp buradaki taşları yapıştırmaya çalışıyorlardı. Neden? Yapışırsa dileğim kabul olacak. Ya İslam'da, dinde yok böyle şeyler ya. Bunlar nereden geliyor? Şekiller çiziyorlardı, resimler yapıyorlardı, kağıtlar asıyorlardı. Yani aklınıza gelebilecek her türlü batıllık burada sergileniyordu. Yetkililer bu mescidi ayağa kaldırma kararı aldılar. Kurul kararı alındı. Kazı yapılacak. Kazı yapılacak ama Manisa'da bir kısım insanlar ayaklandı. Hacet dedeyi elletmeyiz. Hacet babaya dokutmayız. Ya kardeşim Hacet dede kim? Herhangi bir vesikada, kayıtta böyle biri yok. Manisa'da yaşamış bütün Evliyaullah kim yaşadıysa Fatih'in hocası, 3. Murat'ın hocası, 3. Mehmet'in hocası, yok Kanuni'nin hocası, Merkez Efendiler hepsinin izi, tozu, mezarı belli. Hacet dede diye biri yok. Biri uydurmuş, haydi bakalım taş atmış delinin biri kuyuya, 40 akıllı çıkaramamış, aynı o hesap. Burada yetkililer cedelleşti milletle ya. Ayaklandı millet. Hacet dedeyi elletmeyiz. En sonunda tabii nihayet emir demiri keser. Burada resmi kazı yapıldı. Kazıda, kazılan yer ne?
tepeden dağdan inen mescidin üzerine çöken toprak kaldırıldı. Kaldırılırken milletin hacet dediği yer açıldı. Hem de onlarca insanın önünde şu kadarcık bir kemik parçası çıkmadı. Yok, bir mezar yapısı çıkmadı. Bir mezar taşı çıkmadı. Kabir olmadığı gibi makam dahi değil. Uydurulmuş bir şey sonradan yani. Yani demek istediğim hadise Allah aşkına inancımızın hurafelere ihtiyacı yok. Bizim inancımız mükemmel bir inanç. Allah'ın gönderdiği, son peygamberin getirdiği dine mensubuz. Böyle şeyler yok. Bakın ben mezarcıyımdır. Mezar severim. Mezar taşı, mezar okumak, mezar yapıları. Ama dinde legal olan, olması gereken bir mezarlık anlayışı var. Bir de olmaması gereken var. YouTube'da bu konuda benim bir videom var. Bir Müslüman Türk mezarı nasıl olur? İslam'da mezarın yeri. Hani onu anlattım. Linkini koyayım, ben oradan bir izlersiniz. Evet. Böylece olmayan o makam yeri kaldırıldı. Hakikaten bir şey olmadığı anlaşıldı. Buradaki zeytin ağacı hiç kurutulmadan kaldırılıp bir başka yere taşındı. Ve mescidin olduğu gibi yeri ortaya çıkarıldı. Hazırsanız hadi yukarı çıkalım. Yalnız mescit tam uçurumun başında, o kadar güzel ki. Şimdi bazıları diyorlar ki ya iyi güzel bu mescidi yapıyorsunuz. Gelin hem mescidi görün. Şuradan konuşalım. Şimdi şöyle alayım size. Şimdi bazıları diyor ki boş boğaz bu konularda çok bulursunuz sağda solda. İyi güzel yapıyorsunuz bunu ama kim gelecek buraya namaz kılmaya? Şimdi bakın, her mescit, cami kim gelecek namaz kılmaya diye yapılmaz. Bugün Diyanet eliyle yeni bir yere cami yapılıyordur. Hakikaten orada bir mahalle yoktur, gelen giden yoktur dersiniz. Arkadaşım bu camiyi buraya yapmana gerek yok. Kim gelecek buraya? Denir mi? Hakikaten denir. Bu Saruhan Bey'in yaptırdığı bir mescit. Bunu yaptırırken buna namaz kılmaya biri gelecek mi, gelmeyecek mi? Bunu tartışmak abesle iştigaldir. Ayasofya'nın ibadete açılması gibi. Sultanahmet'i doldurduğunuzda mı Ayasofya? Bu çok saçma bir cümle. Böyle bir şey denilemez. Ayasofya başlı başına İstanbul'un Fetih Camisi'dir, Ulu Camisi'dir. Bu camiye insanlar geliyor gelmiyor meselesi değildir bu. Bu başka bir şey. Ben İstanbul'da bir sürü kilise camii var. Bir ikincisi için diyor muyum bunları camiye çevirin? Demiyorum. Radikal değilim. O anlamda bağnaz değilim. Onları ellemeyin diyorum. Ama Ayasofya konusunda bunu söylüyorum. Ayasofya'nın çok hassas, farklı bir konumu, durumu var çünkü. Bu yapılmalı ama çok mutluyum. Neden? Şehzadeler Belediyesi hakikaten gözünü karartmış. Çok zor bir şey başarmış. Orada yüzlerce niteliksiz, hiçbir tarihi olmayan kaçak yapıyı yıktırmış ki o insanları bile evsiz bırakmayayım diye onun yan tarafına konut projesi yapmış. Yakında başlıyorlar. O insanlar oraya yerleştirilecek. Yani bu bölge ve bu cami cemaatsiz kalmayacak. Bu bir. İki, yanına kocaman bir millet parkı yapılıyor. Yeşillik, ağaçlar olacak. Betona gömülmeyecek. Bursa Fomara Meydanı gibi olmayacak yani burası. Kayseri'de o Gültepe mahallesindeki Eretna Bey'in etrafındaki o dev binalar gibi betona boğulmayacak yani burası. Ve devamında Ulu Camii var ve Saruhan Bey'in mescidi var. Sonra bizim yetkililerimiz bir de şu kaleye bir el atarlarsa tadından yenmez. Bak 46 yaşındayım. Ben ölmeden şunları lütfen yapın bitirin. Ağız tadıyla gezelim. Videolarını yapalım. Hadi şimdi yukarı çıkalım. Bir de Saruhan Bey'in Fethi Mescidi'ni yukarıdan görelim. Ama şu çeşmeyi de kaçırmayalım. Bu kazılar sırasında Saruhan Bey'in çeşmesi de ortaya çıkarıldı. Yani bu Fethi Mescidi buraya inşa edilirken Saruhan Bey tarafından buraya bir çeşme de inşa edilmiş. Bakar mısınız orijinal taşlar falan nasıl güzel duruyor. Harika. Bu mesela çeşme restore edilirken böyle gıcır gıcır sıfırdan yeni yapılmış gibi restore edilmeyecek. Orijinal haline yakın restore edilip toparlanacak. Saruhan Bey'in abdest aldığı yerden abdest almak istemez misiniz? Ben deliriyorum şu an yani. Şuradan abdest almak, şuradan bir kana kana su içmek hepimiz isteriz. İnşallah yakında bunların hepsi olacak. Hadi yukarı çıkalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Ustacığım çok hayırlı işler yapıyorsunuz ya. Ya düşünsenize 1313 yılında yapılan bir mescide yeniden ayağa kaldırıyorsunuz. 1313'te yapılan bir mescidi
yeniden ayağa kaldırıyorsun. Saruhan Bey diye. Saruhan Bey'in direkt yaptırdığı bir eser. Büyük hizmet. Teşekkür ederiz. Ya şimdi bu çok önemli bir hadise. Ben şahsen Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde böyle restore edilmekte olan yerlere gidiyorum, konuşuyorum. Orada mesela etkili yetkili biri olsam ben şantiyeye girecek herkese bir briefing veririm önce. Toplarım ki yapılıyordur muhtemelen. Derim ki bakın biz böyle böyle bir işe başlıyoruz. Bu iş böyle bir iş. Yani şu şantiyeye çay getiren çocuk bile bilecek. Nereye çay getirdiğini, ne iş yaptığını. Yerdeki taşı alıp o duvara koyan usta, işçi herkes bilecek. Yani bu eserin ne kadar kıymetli bir eser olduğunu, nasıl bir işte çalıştıklarını. Yani öyle bir anlatırsın ki çalışan der ki ya bir dakika ya biz burada çalışmak için üste para vermeli miyiz? Versek olur mu diyecek insanlar yani dışarı duyup. O kadar özellikli bir yer. Evet ve nihayetinde artık Saruhan Bey Mescidi'nin Manisa Kale Mescidi'nin Saruhanoğulları'nın Manisa'da inşa ettiği ilk muhteşem eserin önünde bulunuyoruz. Şimdi bu eser bir kere bir kale mescidi. Şu an Manisa Kalesi boydan boya burayı çeviriyor. Alttan surlar geliyor. Surun içinde bulunan bir bölge. Bu yönüyle çok özel. İkincisi kale mescidi olması yönüyle. Anadolu Beylikler dönemi kale mescitleri. Düne kadar hiçbir ilmi çalışmada, makalede, tezde Saruhan Bey'in mescidi geçmiyordu. Divriği mescidi geçiyordu. Divriği kale mescidi. Saltukluların kale mescidi geçiyordu. Bu geçmiyordu. Niye? Kimse bunu bilmiyordu ki. Yıkılmış yok olmuş. Ama temelleri büyük bir oranda ortaya çıkarıldı ve bu mescidin artık varlığı biliniyor. Bu anlamda son derece özel, son derece kıymetli. Kubbesiyle, plan şemasıyla yani burada kimse kafasına göre bir şey yapmıyor. Olan bilinen mescit röleveleri alındı, çizildi. Hatta bu kazı başlamazdan evvel yetkililer aylarca parçalandılar. Ne için? Rölevelerini almamız için derli toplu. Yani şu kubbenin göründüğü bize bir fotoğraf, gravür bir şey lazım. Yok. Yani Manisa'ya ait bütün gravürlerde bu bölge karanlıkta kalıyor. En son bir yerde buldular. Kubbenin gözüktüğü. Tırnak kadar. Hiç fark etmez. Tırnak kadar da olsa onu siz tararsınız, büyütürsünüz. Bütün hatlarıyla ortaya çıkar ve çıktı. Hadi gelin. Aman ya Rabbi. Bakın özel burası için pişmiş tuğlalar hazırlandı. Şu gördüğünüz pişmiş tuğlalar burası için özel hazırlandı ve yapı malzemesi olarak kullanılıyor. Neden? 2 sıra taş, 1 sıra tuğla. Tuğla hatıllı. Erken dönem bir mescit yapısı burası. Kale mescidi. 2 sıra taş, 1 sıra tuğla. Bakın o tuğlalar böyle devam ediyor. Aslında duvar örgüsü şuraya kadar orijinaldi. Şu kısımlar yıkılmıştı. Yıkılan kısımlar ayağa kaldırıldı ve şimdi sıra neye geldi? Kubbenin örülmesine geldi. Şimdi mesela hep merak edilir. Ya bu kubbe böyle bombeli bir şey. Bu nasıl yapılıyor? İşte bu nasıl yapıldığının aslında çok güzel bir örneği var burada. Kubbeyi yaparken direkt böyle taşları örüyorlar mıydı? Tabii ki hayır. Önce kubbenin de kendine göre bir iskelesi vardır. Önce onun iskelesini hazırlıyorlar. Bir nevi kalıbını çekiyorlar yani. Sonra üstüne hafif malzemeyle. Hafif malzemeler tuğladır. Tuğlayla bunu böyle adım örüyorlar. Ördükten sonra en son ortasına kilit taşını koyuyorlar. Ve ondan sonra kalıpları bir söküyorlar. Kubbe orada sapasağlam kalıyor. Şimdi düşünsenize bu hadi küçük bir kubbe. Bir de 32 metre çapında Edirne Selimiye'nin kubbesini düşünün. Mimar Sinan onu yapıyor. Kilit taşını koyuyor. Tek tek kalıpları sökülüyor. Son kalıp sökülüyor. Allah'ım lütfen havada dursun bir şey olmasın ve duruyor. Duruyor ne demek? Üzerinden 500 sene geçmiş hala duruyor. Bulgarlar toplarla, güllelerle delmişler hala duruyor. Bir de böylesi işte. Onun için Mimar Sinan harikaydı. İşte Saruhan Bey'in de türbesinin kubbesini burada bu şekilde görmekteyiz. Uzun lafın kısası. Muhteşem bir eser. Muhteşem bir yapı. Hepimizi çok heyecanlandıran bir eserin önündeyiz. Bir kere Manisa'nın ilk Müslüman Türk eseri olması, Manisa Kalesi'nin %70'i artık yok olmuş Manisa Kalesi'nin kale mescidi olması, literatüre yeniden şükürler olsun girebilmesi. Burada batıl olmayan bir mezarın peşinde koşan insanlardan
bu batılığın kurtarılması ve nihayetinde Manisa'ya muhteşem bir değeri, hem de en eski değeri yeniden kazandırabilmek. Bundan daha kıymetli, daha önemli bir şey söz konusu değil. Yeniden Manisa Valiliğini, Şehzadeler Belediyesi'ni ve kıymetli belediye başkanını bu konuda destek veren, sonuna kadar buradayız diyen İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nü, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı, emeğe geçen bütün yetkilileri yürekten kutluyorum, tebrik ediyorum ve diyorum ki darısı Türkiye'mizin boynu bükük diğer yapılarının başına. Lütfen o memleketlerde yaşayanlar, Mardinliler, Maraşlılar, Konyalılar, Trabzonlular, Allah aşkına Diyarbakırlılar, sizlere sesleniyorum. Dört bir yanımızda o kadar çok eser bu şekilde sahip çıkılmayı, ayağa kaldırılmayı bekliyor ki. Lütfen kaldıralım ve öbür tarafta dedelerimizin yüzüne bakabilecek yüzümüz olsun. Manisa'dan, Saruhanoğulları'nın kurulduğu yerden, 1313 yılında fethedilen Manisa Kalesi'nden ve Saruhan Bey'in Fethi Mescidi'nin yanından selamlar, saygılar.